Bazı geceler şehirdeki ses değil, içindeki sessizlik yankılanır. Ve kimin ne kadar kaybolduğunu sadece sokak lambaları bilir. Barın kapısından sendeleyerek çıkar. Ayakta durmakta zorlanır. Bir sağa, bir sola yalpalar. Barlar sokağı onun gibilerle doludur bu saatte. Kahkahalar, bağırışlar, müzik, her şey başına üşüşür. Gözleri bulanır, kalabalık ikiye bölünür. Gerçekle hayal birbirine karışır. Tökezler ama yürümeye devam eder. İnsanların bakışlarını hissedince gerçekten sarhoş olduğunu anlar. Başını eğer, adımlarını hızlandırır. Adalar yönüne yürürken tek bir düşüncesi vardır. Her gece oturduğu banka ulaşmak. Kısık bir sesle fısıldar kendi kendine. Neredeyse bir dua gibi. Yapabilirim. Rüzgar yüzüne çarpar. Porsuk çayının nemi tenine işler. Bir anlığına ayılır. Adalara vardığında yorgun bir tebessüm belirir yüzünde. 5 dakikalık yol bu gece bitmek bilmez. Son bir gayretle başını kaldırır, bankı görür. İçinde sönmekte olan bir kıvılcım yeniden yanar. Sendeleyerek yaklaşır, tutunur ve oturur. Derin bir nefes alır. Soğuk hava ciğerlerine dolarken başını kaldırır. Yıldızlara bakar. Bir süre öylece kalır. Gülümsemesi yavaşça silinir. Gözleri dolar. Bankın boş köşesine elini koyar. Yavaşça sırt üstü uzanır. Yıldızlara son kez bakar. Ve kısık bir sesle mırıldanır. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Sözleri tamamladıktan sonra derin bir uykuya dalar. Araç rampadan geçerken sertçe sarsılır. Motorun uğultusu metalin titreşimleriyle birleşir. Bir anda gözlerini açar, nefesi hızlanır. Soğuk bir demire dayalı oturduğunu hisseder. Ellerine baktığında kelepçeleri fark eder. Bir an dona kalır. Ne oluyor? Ellerim neden kelepçeli? Ne yaptım ben? Nereye gidiyoruz? İki asker sessizdir. Biri sağında, biri solunda oturur. Omuzlarından yükselen üniformalar serttir. Hareketleri keskin, nefesleri bile ölçülüdür. Sanki taş kesilmiş gibidirler. Adam aralarında sıkışmış gibi hisseder. Başını kaldırır. İfadesiz yüzleri, göz temasından kaçınan donuk bakışlarıyla karşılaşır. Korkuyla etrafına bakar. Dün geceyi hatırlamaya çalışır ama hiçbir şey gelmez aklına. Zihni bomboştur. O an gözleri fal taşı gibi açılır. Ben birine bir şey mi yaptım? Ne olur söyleyin, kötü bir şey mi yaptım ben? Birinin canını mı yaktım? Askerler yine susar. Bir heykel kadar hareketsizdirler. Adamın içini buz gibi bir korku kaplar. Birine zarar vermiş olma ihtimali kanını dondurur. Elleri titrer, gözleri dolar. Sonra dayanamaz, bütün gücüyle bağırarak ayağa kalkmaya çalışır. Cevap verin, ne yaptım ben? Cevap verin lan! İki asker aynı anda kaşlarını çatar. Adamı omuzlarından tutup sertçe yerine oturtur. Sonra yine sessizce taş kesilmiş gibi karşıya dönerler. Artık sormaz. Cevapsızlığın ağırlığıyla başını eğer. Kelepçeli elleriyle yüzünü kapatarak pişmanlıkla karışık öfkesini bastırmaya çalışır. İki asker sanığın kollarına girmiş, adliye koridorunda çekiştirerek yürür. Mermer zeminden yankılanan adımları koridorun sessizliğine deler. Kalabalığın bakışları üzerindedir. Fısıltılar, alaycı kahkahalar, yazık diyen sesler. Utancından kimseye bakamaz. Başını eğer, boyun büker, adımlarını sayarak ilerler. Salona adımını atar atmaz bir uğultu yerini sessizliğe bırakır.
Mahkeme salonu tıklım tıklımdır. Gözler bir anda ona çevrilir. Küçümseyen, yargılayan, iğrenen yüzler. Hayatında hiç bu kadar utandığını hatırlamaz. Gözleri dolarken elleriyle yüzünü kapatır. 2 asker onu sanık kürsüsüne oturtur. Biri sağında, biri solundadır. Dimdik kıpırdamadan beklerler. Salondaki kalabalık önce fısıldaşır, ardından bağırışlar, yuhalamalar yükselir. Sesler büyür, yankılanır, salon bir anda öfke dolu bir topluluğa dönüşür. Sanık kalabalığın üstüne yürüdüğünü görünce dehşete kapılır. Gözleri korkuyla büyür. O an mübaşirin tok sesi duyulur. Dikkat! Mahkeme heyeti geliyor. Salondakiler saygı karışımı bir korkuyla yerlerine geçerek ayakta bekler. Mahkeme heyeti içeri girer. Ortada mahkeme başkanı, sağında üye hakim, solunda cumhuriyet savcısı, hemen yanında zabıt katibi oturur. Heyet yerini alır. Kalabalığın uğultusu içinde nefesini tutarak başkanın gözlerine bakar. Hakimin masasının kenarında bir telefon vardır. Eski ankesörlü bir telefon. Gözleri ona takılır. Sanık, ayağa kalk. Benim adım... Hakim sözünü keser. Sana adını soran olmadı. Mahkeme boyunca senin adın Sanık. Her gün senin gibilerden onlarcası gelir buraya. İsminin bir önemi yok. Nasıl olsa suçlamaları düşüremeyeceksin. Vaktimi alma, suçlamaları kabul et. Başka duruşmalarım, hüküm bekleyen başka kaybedenler var. Sanık afallar. Başını kaldırıp heyete bakar. Karşısında, sol yanında Cumhuriyet Savcısı, onun önünde davacı vekili vardır. Ama davacının kendisi yoktur. Yerine büyük beyaz bir pano. Üzerinde siyah büyük harflerle tek bir kelime. Onlar. Sanık şaşkınlıkla hakime döner. Sayın hakim, onlar derken kimden söz ediyorsunuz? Kim onlar? Onlar işte, uzatma. Gözlerini aç, salona bak. Hepsi onların tanığı. Hepsi senin karşında. Onlarla baş edemezsin. Suçlamaları kabul et, dava karara bağlansın. Sanık hakimin sözleri karşısında dona kalır. Ortada büyük bir haksızlık olduğunu anladıkça öfkesi kabarır. Korku yerini öfkeye bırakır. Hakkımda yöneltilen suçlamalar neler? Bunları bilmek istiyorum. Hakim sanığın bu sert çıkışı karşısında kısa bir an duraksar. Salondaki herkes ona bakmaktadır. Gözlerini kaçırmadan toparlanır. Önündeki dosyalara eğilir ve sesi ağırlaşarak konuşur. Neler yok ki? Halkı galeyana getirmek, inancı sorgulamak, devlet otoritesini zedelemek, susması gerekirken konuşmak ve en büyüğü düşünmeyi teşvik etmek. Bunların hepsi düzeni tehdit eden suçlardır. Senin gibiler yüzünden kelimeler bile şüpheli hale geliyor. Sanık ne olduğunu anlayamaz. Şaşkınlıkla karışık bir öfkeyle hakime bakar. Kısa bir an bunun bir kamera şakası olabileceğini düşünür. Etrafına bakar ama kimsenin yüzünde en ufak bir tebessüm yoktur. Gerçeğin sertliğiyle yutkunur. Uzatmaya gerek yok. Yapılan suçlamalar dikkate alınarak sanığın kendini savunma gereği bile hissetmemesi göz önünde bulundurulmuştur. Mahkeme hükmü Ama sanık hakimin cümlesini tamamlamasına izin vermez. Şahidiniz var mı? Bunu bilmek hakkım. Salonda yankılanan sesi bir anlık sessizlik yaratır. Sonra kahkahalar patlar. Hakim, savcı, izleyiciler, herkes alaycı, küçümseyici bir kahkaha atar. Adamın kalbi sıkışır, nefesi kesilir. O an bütün o gülüşlerin ağırlığı omzuna çöker. Gururu kırılır. Başını öne eğer, yerine oturur. salonu görmüyor musun? Hepsi sana karşı tanıklık etmek için burada. Savcı beklenmedik bir özgüvenle öne eğilir ve söz ister. Sayın Hakim, tanıkların ifadeleri alındı. Onlarca tanık daha dinlenmeyi bekliyor. Ama buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Sanığın suçları yeterince açık. En ağır cezanın verilmesini, müebbet hapsine karar verilmesini talep ediyorum. Bu sözler üzerine sanık aniden ayağa kalkar. Yüzünde korku değil, öfke ve çaresizlik iç içedir.
İtiraz ediyorum. Avukatım olmadan bu dava karara bağlanamaz. Mahkemenin ek süre verip avukatıma ulaşmama izin vermesini talep ediyorum. Hakim, itirazın haksız olmadığını bilir. Bakışlarındaki tereddüt gözlerinden okunur. Bir şey söyleyecekken masanın üzerindeki ankesörlü telefon çalar. Hakim bir an duraksar. Gözleri yerdeki çizgilere takılır. Sonra titrek bir nefesle ahizeyi kaldırır. Evet. Hı hı. Peki. Sanığın itirazı reddedildi. Ek süre verilmeyecek. Fakat neden sayın hakim? Bu benim en doğal hakkım. Çünkü onlar öyle istedi. Onlar da kim? Kim onlar hakim bey? Onlar işte. Evet, gereği düşünüldü. Sanığın ne bir avukatı ne de lehine tanığı olduğu, ayrıca bu salonda kendisini seven tek bir kişi bile bulunmadığı göz önünde bulundurularak sanığa isnat edilen suçların kabulüne ve savunma hakkının elinden alınmasına karar ver... Buradayım Sayın Hakim. Tam o anda içeri saçlarının arasına karışmış beyaz tellerle, düzgün kesilmiş bıyıkları ve koyu renk takım elbisesiyle Oğuz Atay girer. Sayın Hakim, mahkemenin ek süre vermesine lüzum yok. Sanığın avukatı olarak buradayım. Sanık gördüğü şey karşısında dona kalır. Gözlerini kapatıp yeniden açar. Birkaç kez tekrarlar bu hareketi. Sonra kendi kendine neredeyse fısıldayarak konuşur. Ben ne içtim böyle ya? Ne oluyor? Sen Oğuz Atay'sın. Oğuz Atay samimi bir gülümsemeyle karşılık verir. Dimdik durur, bakışlarını sanıktan ayırmaz. Savcı bu tablo karşısında öfkeyle dişlerini sıkar. Alaycı bir tonda homurdanır. Oğuz Atay söz hakkı alarak konuşur. Sanığın yalnız olmadığını beyan ediyor, ona destek olmak için gelen sevenlerinin ve kıymetli dostlarımın salona kabulünü talep ediyorum. Hakim henüz ağzını bile açmadan salonun kapıları ardına kadar açılır. Bir kalabalık içeri dolar. Nazım Hikmet, Turgut Uyar, Sabahattin Ali, Nilgün Marmara, Virginia Woolf, Dostoyevski, Maxim Gorki, Mevlana, Cem Karaca, Barış Manço, Ömer Hayyam, Friedrich Nietzsche ve daha niceleri. Tanık bölümünde kendilerine ayrılan sıralara yerleşirler. Sanığın aleyhine gelen eski tanıklar onlara nefretle, küçümsemeyle bakar. Fakat salona sanki tarihin bütün vicdanı dolmuştur. Salondaki tanıklar nefretle bakar bu kalabalığa. Oysa salona dolan bu sesler kelimelerin ölümsüzlüğüdür. Bu nasıl olur? Hepsi burada mı? Sanık bu kadar farklı ruhun nasıl bir araya geldiğini anlamaya çalışır. Sonra refleksle üstünü arar. Bir kalem, bir kağıt, imza almak ister. Ama bu düşüncenin saçmalığını fark edip çocukça bir gülümsemeyle durur. Savcı öfkesine hakim olamayarak ayağa fırlar. İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Oğuz Atay kelimelerin anlamlarıyla oynayan, fikirleriyle insanları provoke eden bir yazardır. Sanığın avukatı olarak kabul edilmesi usule aykırıdır. Ayrıca salona yazar ya da sanatçı kimliğiyle kimsenin alınmaması gerektiğini talep ediyorum. Oğuz Atay hiç tereddüt etmeden ayağa kalkar. Yüzünde hem gurur hem de kendinden emin bir ifade vardır. Sayın Mahkeme Reisi, değerli heyet üyeleri, savcının itirazı bu mahkemenin kelimelerin gücü karşısında gölgede kalacağından duyduğu korkunun bir yansımasıdır. Ve o korku, adaletin tarafsızlığına düşen en koyu gölgedir. Unutmayın, kelimelerden korkanlar adaleti sessizliğe mahkum eder. Bu yüzden savcının itirazının reddini talep ediyorum. Savcı hiddetle dişlerini sıkar. Oğuz Atay'ın sözleri hakimi bir anlık kararsızlığa iter. Salondaki hava ağırlaşır, zaman yavaşlar, nefesler tutulur. Kısa bir sessizlik olur. Bir anda tokmağın sesi yankılanır. Yaz kızım. Tam o anda Barış Manço yerinden fırlar. Sesi salonu doldurur. Kalabalığın içinden bir yıldırım gibi yükselir. Yaz dostum, öksüz görsen sar kanadın kolunu. Kimse göçmez bu dünyadan mal ile. Cem Karaca hemen araya girer. Dostça ama ciddi bir tonla. Dur Barış, dur. Sırası değil. Barış Manço dişlerini sıkar, derin bir nefes alır ve zorla da olsa yerine oturur. Sanık onları gülümseyerek hayranlıkla izler. Sessizlik. Bir kelime daha eden olursa dışarı çıkarırım.
sanık avukatının ve getirdiği tanıkların kabulüne karar verilmiştir. Oğuz Atay sakin bir sesle söze girer. Sözleriyle hakimin dikkatini yeniden toplar. Sayın Hakim, müvekkilime yöneltilen suçlamaların tek tek açıklanmasını ve buna bağlı olarak savunmamızı sunmak için izin verilmesini talep ediyoruz. Hakim önündeki dosyaları eline alır. Gözleri hızla satırları tarar, birkaç sayfayı çevirir, sonra başını kaldırır. Bakışları serttir ama içinde bir kararsızlık gizlidir. Sanık milli değerleri savunan bir topluluğa hakaret etmiş, bu değerleri küçümsemiştir. Bu iddialar hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı? Oğuz Atay belgeleri inceler, gözlerini salonda gezdirir. Sonra güvenle konuşur. Sayın Hakim, değerli heyet ve siz, vicdanı hür dinleyiciler. Oğuz Atay'ın iğneleyici sözleri salondaki gerginliği tırmandırır. Birçok kişi öfkeyle fısıldaşır. Müvekkilim, sözde milli değerleri savunduğunu iddia eden bir topluluğa yalnızca birkaç basit soru sordu. Partinizin kurucusu kimdir? Doğum yeri, amacı, vizyonu nedir? Ama bu sorulara tek bir yanıt bile verilmedi. Çünkü bu ülkede artık soru sormak suç, cevap vermek tehlikedir. Sorgulamaktan korkan, düşünmekten kaçan bir gençlik yetiştiriyorlar. Sorgulayan herkes hain, susup baş eğen herkes vatansever ilan ediliyor. Oysa vatan, düşünmekten korkanların değil, düşünenlerin omuzlarındadır. Bu yüzden müvekkilime yöneltilen suçlamalar temelsizdir. Gerçek suç, düşünceyi susturmak, kelimeleri yargılamaktır. Savunmamız budur Sayın Hakim. Suçlamanın düşürülmesini talep ediyoruz. Nazım Hikmet ayağa kalkar. Gözleri parlar, yumruğunu kaldırır. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, yazınız. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Sabahattin Ali sessizce ayağa kalkar. Elini Nazım'ın omzuna koyar. Faydası yok Nazım. Otur. Bırak konuşsunlar. Biz zaten yazdıklarımızla yargılandık. Sessizlik, atarım dışarı. Salondakiler sessizleşir. Herkes hakimin vereceği kararı beklemektedir. Savcı öfkeyle Oğuz Atay'a baktıktan sonra bakışlarını merakla hakime çevirir. Hakimin gözlerindeki kararsızlığı hem Oğuz Atay hem de sanık fark eder. Bir umutla beklerler. Birden telefon çalar. Alo? Anlaşıldı. Sanık avukatının yaptığı itiraz, sanığa isnat edilmiş diğer suçlamaların savunmaları yapılana kadar reddedilmiştir. Sanık öfkeyle ayağa kalkar ve bağırarak konuşur. Fakat nasıl olur hakim bey? Olur, onlar öyle istedi. Kim bu onlar? Onlar işte. Evet, devam edelim. Sanık vekili, müvekkilinizin dini değerlere saygısızlık edip Müslüman topluluğun inançlarına dil uzattığı suçlamasıyla yargılandığını biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Asla. Bu suçlamada diğeri gibi asılsızdır. Sessizlik. Vekilini kabul ettik, sana söz düşmez. Bir daha taşkınlık edersen dışarı atarım. Sanık öfkesini bastırmaya çalışarak dişlerini sıkar ve yerine oturur. Oğuz Atay büyük bir ciddiyet ve güvenle konuşmasına devam eder.